Bahar ve kelebekler. Mart ayının ilk günleriydi. Karların eridiği topraktan taze bir koku yükseliyordu. Küçük Anadolu kasabasının tozlu yollarında, kışın kasvetinden yorulmuş insanlar bahara hasretle bakıyorlardı. Ahmet Efendi, kasabanın eski öğretmenlerindendi. 60 yılını geride bırakmış, hayatının büyük bölümünü bu taşra kasabasında geçirmişti. Pencereden bahçesine bakıyordu. Kuru dallar arasında yeşil filizler görmeye başlamıştı. Gözlerinde bir parıltı vardı, umut mu, yoksa yaşlanmanın getirdiği bir çocuksu sevinç mi, belli değildi. Bahar geldi, dedi kendi kendine. Yine her şey baştan başlayacak. Bahçedeki eski çınar ağacının altında küçük bir sehpa vardı. Yaz günlerinde orada oturur, kitap okurdu. Şimdi o sehpa kar altından yeni yeni çıkmıştı. Ahmet Efendi, son yıllarında hayatın tek düzeliğinden şikayet ediyordu. Her gün aynı, her mevsim birbirine benziyordu artık. Evinin kapısı açıldı. Torunu Ayşe içeri girdi. 15 yaşındaydı, ortaokulun son sınıfına gidiyordu. Yanakları soğuktan kıpkırmızı olmuştu. Dede, bahçede mor menekşeler çıkmış. Hemen gel bak, dedi heyecanla. Ahmet Efendi, torunun heyecanına gülümsedi. Kendisi kaç bahara şahit olmuştu? 40, belki 50. Ama Ayşe için her bahar ilk bahardı sanki. Çok güzel kızım, dedi. Bahar her şeyi yeniler. Toprağı, ağaçları, insanları. Dede, sen de gel dışarı. Güneş çok güzel. Bahçede yürüyelim, dedi Ayşe. Ahmet Efendi ağır ağır kalktı. Dizleri ağrıyordu, ama torununu kırmak istemedi. Kalın hırkasını giydi, bahçeye çıktılar. Bahçede yürürken, komşu Emine Hanım'ı gördüler. Emine Hanım da Ahmet Efendi kadar yaşlıydı. Kocasını 10 yıl önce kaybetmişti. Tek başına, büyük bir evde yaşıyordu. 2 çocuğu şehirde iş bulmuş, onu buraya yalnız bırakmıştı. Günaydın Ahmet Bey, dedi Emine Hanım. Bahar geldi sonunda. Ne kadar uzun sürdü bu kış, değil mi? Günaydın Emine Hanım. Evet, sanki her yıl kış biraz daha uzuyor. Emine Hanım, elindeki sepeti gösterdi. Pazardan yeni geldim. Taze yeşillikler almışım. İsterseniz size de biraz vereyim. Sağ olun. Ayşe alır giderken. Emine Hanım, Ayşe'ye baktı. Maşallah, ne kadar büyümüş. Geçen bahar daha çocuktu sanki. Ayşe utangaç bir şekilde gülümsedi. Ahmet Efendi, Emine Hanım'ın gözlerindeki hüznü fark etti. Her baharda bir şeyler yenileniyor, büyüyor, değişiyordu. Ama onlar, yaşlılar, sadece izliyordu bu değişimi. Çocuklar haber verdi mi, diye sordu Ahmet Efendi. Geçen hafta Mehmet aradı. Yazın geleceğiz dedi, ama şüpheliyim. Her yıl aynı şeyi söylüyorlar. Sessizlik oldu. İkisi de biliyordu çocuklar artık başka hayatlar kurmuştu. Bu küçük kasaba, onlar için sadece bir hatıraydı artık. Ayşe eve girerken, dede, sen gençken baharlar nasıldı, diye sordu. Ahmet Efendi, uzaklara daldı. Gözlerinin önünde eski günler canlandı. İlk öğretmenlik yılları, o genç ve umutlu adamın günleri. Çok farklıydı kızım, dedi. Ben senin yaşlarındayken, bahar bayram gibiydi. Okuldan çıkar çıkmaz arkadaşlarımla köy dışına çıkardık. Tepelerde koşardık, çiçek toplardık. Kocaman demetler yapardık analarımıza götürmek için. Peki sonra? Sonra öğretmen oldum. Buraya atandım. O zamanlar kasaba çok farklıydı. Daha canlıydı, daha neşeliydi. İnsanlar birbirine daha yakındı. Bahar geldiğinde herkes dışarı çıkardı. Piknikler yapardık, şenlikler düzenlenirdi. Ayşe hayallerle dinliyordu. Şimdi neden öyle değil? Zaman her şeyi değiştiriyor kızım. İnsanlar değişiyor, yerler değişiyor. Bir de bizim yaşlandığımız var tabii. Yaşlanınca bahar bile aynı bahar değil artık. Ama dede, bahar her zaman güzel. Ahmet Efendi, torunun saflığına güldü. Haklısın. Belki de sorun baharda değil, bizim bakışımızda. Pazartesi sabahı Ahmet Efendi erken uyandı. Eskiden her sabah saat 6'da kalkar, okula giderdi. Şimdi emekli olmuştu, ama vücudu hala aynı saatte uyanıyordu. Pencereyi açtı, bahçeye baktı. Çınar ağacının dallarında küçük tomurcuklar belirmişti. Birkaç güne kalamaz yapraklar açılırdı. Mutfağa indi, çayını koydu. Radyoyu açtı. Haberler okunuyordu. Dünyanın çeşitli yerlerinden savaşlar, krizler, felaketler. Ahmet Efendi radyoyu kapattı. Sabahın huzurunu bozmak istemiyordu. Çayını içerken, geçmişi düşündü.
Kaç öğrenci yetiştirmişti? Yüzlerce, belki binlerce. Bazıları doktor olmuştu, bazıları mühendis. Bazıları kasabada kalmış, bakkal, terzi, esnaf olmuştu. Hepsini hatırlıyordu. Bir zamanlar kasabada herkes onu tanırdı. Ahmet Hoca, derlerdi. Sokakta yürürken insanlar selam verir, saygıyla eğilirdi. Şimdi ise çoğu insan onu tanımıyordu bile. Yeni nesil, onu sadece yaşlı bir adam olarak görüyordu. Kapı çaldı. Postacı gelmişti. Ahmet Efendi, mektubunuz var. Ahmet Efendi zarfı aldı. Üzerinde bir isim vardı, Selim Yılmaz. Selim, kaç yıl olmuştu? 30 yıl, belki daha fazla. En parlak öğrencilerinden biriydi. Üniversiteye gitmişti, sonra yurt dışına çıkmıştı. Yıllardır haber alamamıştı ondan. Mektubu açtı, okumaya başladı. Değerli hocam, uzun zamandır size yazmayı düşünüyordum. Hayatın telaşında zaman nasıl geçti anlayamadım. Şimdi ben de orta yaşa geldim. Kendi çocuklarım üniversiteye başladı ve son zamanlarda sık sık sizi düşünüyorum. Hatırlar mısınız? Ben küçük bir çocukken, ilkokul 3. sınıfta ağlamıştım. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. Siz o gün beni kenara çekmiş, Selim, sen çok zeki bir çocuksun. Ama zekanın tek başına bir anlamı yok. İyi bir insan olmayı da öğrenmelisin, demiştiniz. O gün sizin söyledikleriniz hayatım boyunca kulağımda kaldı. Amerika'da yaşıyorum şimdi. İyi bir işim var, mutlu bir ailem var. Ama bazen kendimi çok yalnız hissediyorum. Çünkü burada köküm yok. Ağaç gibiyim, ama topraksız. Bu bahar memleketimi çok özledim. Çocukluğumun baharlarını, okul bahçesindeki erguvan ağacını, teneffüslerde oynadığımız oyunları ve sizin o sıcak, babacan sesinizi. Haziran ayında tatile geliyorum. Eşim ve çocuklarımla geleceğiz. Sizi ziyaret edebilir miyim? Sizinle konuşmak, eski günleri hatırlamak istiyorum. Sağlıcakla kalın hocam. Öğrenciniz. Selim Yılmaz. Ahmet Efendi mektubu bitirdiğinde gözleri dolmuştu. Demek ki unutulmamıştı. Demek ki o yılların bir anlamı varmış. Öğrencileri, hayatın her yerinde, onu hatırlıyormuş. Hemen cevap yazmaya başladı. Öğleden sonra Ahmet Efendi kasaba meydanına yürüdü. Çarşıya gitmesi gerekiyordu. Yürürken, sokaklara bakıyordu. Ne kadar değişmişti her şey. Eskiden ahşap evler vardı bu sokaklarda. Şimdi yerine betonarme binalar dikilmişti. Eski çeşme yerinde duruyordu ama, kimse kullanmıyordu artık. Musluklar paslanmıştı. Meydanda birkaç yaşlı adam vardı. Kahvenin önündeki masalarda oturmuş, tavla oynuyorlardı. Ahmet Efendi onlara katıldı. "Hoş geldin Ahmet Hoca," dedi Hasan amca. "Otur, çay ısmarlayalım." "Hoş bulduk." Sohbet başladı. Günlük işler, havadan sudan. Ama bir süre sonra, her zaman olduğu gibi, nostalji geldi. "Eskiden bu meydanda şenlik olurdu," dedi Ali Usta. "Bahar gelince hemen festival yaparlardı. Müzik çalınırdı, herkes oynar eğlenirdi. Şimdi kimse birbirine bakmıyor," dedi Mehmet Ağa. "Herkes televizyonun başında oturuyor. Gençler de kalmıyor," ekledi Hasan amca. "Hepsi şehre gidiyor. Kim kalacak bu kasabada?" Ahmet Efendi dinliyordu. Aynı sözler, her gün. Aynı yakınmalar, aynı hüzün. Yaşlılar, geçmişin ağırlığı altında eziliyordu. "Ama bahar yine geldi," dedi Ahmet Efendi. "Her şey yenileniyor. Belki biz de bir şeyler yapmalıyız." Diğerleri ona baktı. "Ne gibi? Bilmem. Ama sadece geçmişi anmak yerine, bugünü yaşamalıyız. Torunlarımızla vakit geçirmeliyiz. Onlara güzel anılar bırakmalıyız." Akşam eve döndüğünde, Ayşe heyecanlı bir şekilde onu karşıladı. "Dede, harika bir fikrim var." "Neymiş bakalım?" "Okulda bahar şenliği yapacağız. Öğretmenimiz senden de katılmanı istiyor. Eski günleri anlatır mısın çocuklara?" Ahmet Efendi duraksadı. Okula tekrar gitmek, o koridor kokusunu, çocuk seslerini duymak. Yüreği sıkıştı. "Bilmem kızım, çok yaşlandım." "Hayır dede, sen hala çok zekisin, çok şey biliyorsun. Lütfen kabul et." Ahmet Efendi, torunun ısrarcı bakışlarına dayanamadı. "Peki, gelirim." Ayşe sevinçle zıpladı. "Yarın gel okulun müdürüyle konuşalım." Ertesi gün Ahmet Efendi uzun yıllar sonra okulun kapısından içeri girdi. Her şey değişmişti ama aynı zamanda her şey aynıydı. Koridorlar aynı koridorlardı. Sınıfların kapıları aynı kapılardı. Ama renkler değişmişti, duvarlar yenilenmiş, levhalar takılmıştı. Müdür odası artık başka bir yerdeydi.
Genç bir kadın karşıladı onu. Buyurun Ahmet Bey, sizi bekliyorduk. Ben Zeynep Hanım, okul müdürüyüm. Ayşe'nin dedesi olduğunuzu duydum. Ayrıca bu okulun eski öğretmenlerinden olduğunuzu öğrendim. Evet, 30 yıl çalıştım burada. O zaman sizden rica edeceğim bir şey var. Bahar şenliğinde bir konuşma yapar mısınız? Çocuklara eski günlerden, değerlerimizden bahseder misiniz? Ahmet Efendi tereddüt etti. Ben iyi konuşamam artık. Kelimeler kafamda karışıyor bazen. Önemli değil. Sizin tecrübeniz, bilginiz kıymetli. Çocukların böyle bir şahitlikle tanışması gerek. Sonunda Ahmet Efendi kabul etti. Şenlik haftaya cumartesiydi. Hazırlanması için vakti vardı. Ahmet Efendi o hafta boyunca konuşmasını hazırladı. Eski defterlerini çıkardı, fotoğraflarına baktı. Gençlik yıllarının resimleri, ilk öğrencileriyle çekilmiş fotoğraflar. Ne kadar değişmişti her şey. Emine Hanım bir gün ziyarete geldi. Ne yapıyorsun Ahmet Bey? Okula konuşma yapacağım, hazırlanıyorum. Çok güzel. Ne anlatacaksın? Eski günleri, değerleri. Ama ne diyeceğimi bilemiyorum. Belki çocuklar sıkılır. Sıkılmazlar. Çocuklar hikaye dinlemeyi sever. Sen sadece içinden geldiği gibi anlat. Emine Hanım haklıydı. Ahmet Efendi, kağıda not aldığı şeyleri bir kenara bıraktı. Kalbiyle konuşacaktı. Cumartesi sabahı okul bahçesi şenlenmişti. Renkli bayraklar, balonlar, tezgahlar. Çocuklar koşuşturuyor, veliler çocuklarıyla geliyordu. Ahmet Efendi Ayşe ile birlikte geldi. Sahneye çıktığında bir an duraksadı. Yüzlerce insan ona bakıyordu. Heyecanlandı. Ama sonra başladı konuşmaya. Sevgili çocuklar, değerli veliler. Ben Ahmet Efendi. Bu okulda 30 yıl öğretmenlik yaptım. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Size bahardan bahsedeceğim. Ama sadece dışarıdaki bahardan değil, içimizdeki bahardan da. Ben çocukken bahar, yeni başlangıçlar demekti. Kışın kasvetinden çıkar, güneşin altında koşardık. Çiçekler açar, kelebekler uçardı. Her şey yeniden canlanırdı. Şimdi yaşlandım. Bedenim yoruldu, gücüm azaldı. Ama ruhum hala o çocuğun ruhu. Hala bahara seviniyorum. Hala yeni başlangıçlara inanıyorum. Çocuklar, size bir şey söyleyeyim. Hayat bahar gibidir. Kış gelir, soğuk gelir, karanlık gelir. Ama sonra mutlaka bahar gelir. Mutlaka yenilenme, mutlaka umut gelir. Siz gençsiniz. Sizin önünüzde onlarca bahar var. Her bahar yeni bir fırsat, yeni bir başlangıç. Sakın pes etmeyin. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Ve bir şey daha. Baharın gelmesi için kelebekler gerek. Kelebekler olmasa çiçekler tozlaşmaz, meyve vermez. Siz de birer kelebek gibisiniz. Hayata renk katıyorsunuz, güzellik katıyorsunuz. Ama kelebekler kırılgandır. Kanatları naziktir. Bu yüzden birbirinize iyi davranın. Birbirinizi incitmeyin. Çünkü bir kelebek incindiğinde, tüm bahçe zarar görür. Konuşması bitti. Alkışlar yükseldi. Ahmet Efendi gözyaşlarını tutamadı. Ayşe sahneye koştu, dedesine sarıldı. Şenlikten bir hafta sonra, Selim geldi. Ahmet Efendi bahçede oturuyordu. Kapı çaldığında Ayşe açtı. Dede, ziyaretçin var. Ahmet Efendi döndü. Karşısında orta yaşlı, şık giyimli bir adam vardı. Yüzü tanıdıktı ama. Hocam, ben Selim. Beni hatırladınız mı? Ahmet Efendi gözlerini kırpıştırdı. O küçük, zayıf çocuk muydu bu? Şimdi heybetli bir adam olmuştu. Selim, elbette hatırlarım. Hoş geldin evladım. İkisi kucaklaştı. Selim'in gözleri doluydu. Hocam, kaç yıl oldu? Çok oldu. Gel otur, çay getireyim. Saatlerce konuştular. Selim, hayatını anlattı. Amerika'yı, işini, ailesini. Ahmet Efendi dinledi, gururla dinledi. Hocam, başardım. Mühendis oldum, iyi para kazanıyorum. Ama içimde bir eksiklik var. Sanki bir şey eksik. Nedir o? Köküm. Benim toprağım burası ama ben orada yaşıyorum. Çocuklarım burayı tanımıyor. Türkçeyi bile iyi konuşamıyorlar. Ahmet Efendi düşündü. Selim, sen başarılı bir insansın. Ama sen aynı zamanda bir köprüsün. İki dünya arasında, iki kültür arasında. Bu zor ama değerli bir şey. Nasıl yani? Sen hem burayı hem orayı tanıyorsun. İki tarafında güzelliklerini, eksikliklerini biliyorsun. Çocuklarına ikisini de öğretmelisin. Hem modern dünyayı hem kök değerlerini. Selim düşünceye daldı. Haklısınız hocam. Belki de bu yaz çocukları burada biraz bıraksam. Güzel fikir. Bırak gelsinler, kasabayı görsünler.
Kendi kökleriyle tanışsınlar. Mayıs ayı gelmişti. Bahçe tamamen yeşermişti. Çınar ağacı yapraklarını açmıştı. Çiçekler her yeri sarmıştı. Bir sabah Ahmet Efendi bahçede yürürken bir şey fark etti. Kelebekler gelmişti. Onlarca, yüzlerce kelebek, çiçeklerin arasında uçuşuyordu. Sarı kelebekler, beyaz kelebekler, renkli kelebekler. Ayşe yanına geldi. Dede bak, kelebekler döndü. Evet kızım, her bahar dönerler. Uzaktan gelirler, buraya tozlaşmaya gelirler. Nereye gidecekler sonra? Yumurtalarını bırakacaklar, sonra ölecekler. Ama bıraktıkları yumurtalar yeni kelebekler olacak. Böyle devam edecek hayat. Ayşe düşündü. Dede, sen de bir kelebek gibisin. Ben mi? Evet, sen öğrencilerine bir şeyler öğrettin. Onlar da başkalarına öğretecek. Böyle devam edecek. Ahmet Efendi, torunun sözlerine şaşırdı. Ne kadar derin bir düşünceydi bu. Evet, belki de öğretmenlik böyle bir şeydi. Bir kelebek gibi, bilgiyi bir çiçekten diğerine taşımak. Haziran geldiğinde, Selim çocuklarıyla tekrar geldi. Bu sefer sadece ziyaret için değil, çocukları kasabada bırakmak için gelmişti. İki çocuğu vardı. 12 yaşında oğlu Can ve 9 yaşında kızı Defne. İkisi de çekingen ve meraklıydı. Hocam, çocukları size emanet ediyorum, dedi Selim. Bir ay kalacaklar. Onlara burayı gezdirin, Türkçe öğretin. Merak etme Selim. Ayşe onlarla ilgilenecek. İyi arkadaş olurlar. Gerçekten de öyle oldu. Ayşe, Can ve Defne ile hemen kaynaştı. Onlara kasabayı gezdirdi, tepelere çıkardı, derelerde oynadılar. Ahmet Efendi, uzaktan izliyordu. Çocukların gülüşleri, koşuşmaları. Sanki kendi çocukluğunu görüyordu. Bir akşam Can yanına geldi. Dede, burada çok güzel. Amerika'daki evimizde bahçe yok. Sadece apartman var. Beğendin mi burayı? Evet, keşke hep burada kalsak. Ahmet Efendi gülümsedi. Sen büyüyünce istersen buraya gelirsin. Belki bir iş bulursun burada. Ama babam Amerika'da doktor olmamı istiyor. Doktor olursun, sonra buraya dönersin. Köyümüze doktor lazım zaten. Can düşündü. Olabilir. Temmuz ayında büyük bir fırtına koptu. Gök gürültüleri, şimşekler. Bahçedeki çiçekler döküldü, dallar kırıldı. Ahmet Efendi, endişeyle pencereden bakıyordu. Çınar ağacı sallanıyordu. Yaşlı ağaç, belki de bu fırtınaya dayanamayacaktı. Ama sabah olduğunda, ağaç hala ayaktaydı. Birkaç dal kırılmıştı ama gövde sapasağlamdı. Ahmet Efendi bahçeye çıktı. Kelebekler gitmişti. Birçok çiçek dökülmüştü. Ama bazı çiçekler hala duruyordu. Daha güçlüydüler. Dede, ağaç devrilmedi, dedi Ayşe. Hayır, kökleri çok derinde. Bu yüzden hiçbir fırtına onu devirmez. İnsanlar da böyle mi? Evet kızım, kökleri güçlü olanlar, fırtınalara dayanır. O gün Ahmet Efendi Emine Hanım'ı ziyaret etti. Emine Hanım üzgündü. Bahçesindeki gül ağacı devrilmişti. Çok üzüldüm, dedi. O gülü rahmetli kocam dikmişti. Ahmet Efendi teselli etti onu. Ama kökleri hala toprakta. Belki tekrar filizlenir. Sence mümkün mü? Her şey mümkün. Bahar geldiğinde her şey yenilenir. Ağustos sıcak geçiyordu. Çocuklar bahçede gölgede oturuyordu. Can ve Defne artık Türkçeyi çok daha iyi konuşuyordu. Dede Ahmet, bize bir hikaye anlat, dedi Defne. Nasıl bir hikaye? Kelebeklerden. Ahmet Efendi düşündü. Peki, bir zamanlar, çok uzun zaman önce, bir köyde yaşlı bir adam varmış. Bu adam bahçesinde çiçek yetiştirirmiş. Her gün sulamış, budamış çiçeklerini. Bir gün kelebekler gelmişler bahçesine. Adam çok sevinmiş. Hoş geldiniz, demiş. Kelebekler çiçeklerin arasında uçuşmuşlar, tozlaşmışlar. Ama bir süre sonra kelebekler gitmiş. Adam üzülmüş. Neden gittiler, diye düşünmüş. Ama ertesi bahar kelebekler tekrar gelmiş. Ve bu sefer çok daha fazla kelebek varmış. Çünkü bir önceki yıl bıraktıkları yumurtalardan yeni kelebekler çıkmış. Adam anlamış ki, kelebekler gitmemişler aslında. Sadece şekil değiştirmişler. Ölmüşler ama çocukları devam etmişler hayatı. Çocuklar dinlediler sessizce. Sonra Can sordu, dede, biz de kelebek miyiz? Evet evladım, hepimiz kelebek gibiyiz. Geliyoruz, bir şeyler yapıyoruz, sonra gidiyoruz. Ama bıraktığımız izler kalıyor. Ağustos sonu geldiğinde, Selim çocuklarını almaya geldi. Can ve Defne ayrılmak istemiyorlardı. Baba, biraz daha kalalım, dedi Can. Olmaz oğlum, okul başlayacak.
Ama gelecek yaz tekrar gelirsiniz. Ahmet Efendi çocukları kucakladı. Hoşça kalın çocuklar. Her zaman burası sizin eviniz. Dede, seni özleyeceğiz, dedi Defne. Ben de sizi özleyeceğim. Ama endişelenmeyin. Kelebekler gibi, siz de tekrar geleceksiniz. Selim Ahmet Efendi'ye sarıldı. Hocam, teşekkür ederim. Çocuklara çok şey öğrettiniz. Ben bir şey yapmadım. Sadece onlara köklerini gösterdim. Araba giderken, Ahmet Efendi el salladı. Gözlerinde yaşlar vardı ama mutluydu. Eylül geldi. Yapraklar sararmaya başladı. Çiçekler soluyordu. Kelebekler gitmişti. Ahmet Efendi bahçede oturuyordu. Ayşe okula başlamıştı. Ev sessizdi. Emine Hanım ziyarete geldi. Elinde bir şey vardı. Küçük bir saksı. İçinde yeşil bir filiz. Ahmet Bey, hatırlıyor musun? Gül ağacım devrilmişti. Ama bak, köklerinden yeni bir filiz çıktı. Getirdim sana. Ahmet Efendi saksıya baktı. O küçük, narin filiz. Ama içinde ne kadar güç vardı. Fırtınaya rağmen, yeniden hayata tutunmuştu. Çok güzel Emine Hanım. Teşekkür ederim. Sen haklıymışsın. Her şey yenileniyor. O gün Ahmet Efendi, filizi bahçeye dikti. Çınar ağacının yanına. İki ağaç, bir yaşlı bir genç, yan yana duracaktı artık. Ekim geldi. Havalar soğumaya başladı. Ahmet Efendi artık pek dışarı çıkamıyordu. Ama pencereden bahçesini izliyordu. Bir gün torunu Ayşe okuldan bir ödevle geldi. Dede, öğretmenimiz bize bir ödev verdi. Hayattaki en önemli ders konulu bir yazı yazmamız gerekiyor. Sen ne yazardın? Ahmet Efendi düşündü uzun uzun. 60 küsur yıllık hayatında ne öğrenmişti? Kızım, dedi sonunda, ben sana şunu yazardım, hayattaki en önemli ders, devam etmektir. Kış gelir, bahar gelir. Zorluklarla karşılaşırız, ama vazgeçmemeliyiz. Kelebekler gibi olmalıyız. Onlar da bilirler ki ömürleri kısadır. Ama yine de her bahar gelirler, çiçekleri tozlaştırırlar, hayata devam ederler. Ayşe not aldı. Peki sen hiç vazgeçmek istedin mi? Elbette, çok kere. Özellikle yaşlanınca. Ama sonra anladım ki, vazgeçmek bir çözüm değil. Önemli olan, bıraktığımız izlerdir. Sen nasıl izler bıraktın? Öğrencilerimle, seninle, burada olduğum her anla. Belki büyük şeyler yapmadım, ama küçük şeyler yaptım. Ve bazen küçük şeyler en önemlisidir. Kasım ayında ilk kar yağdı. Ahmet Efendi bahçeye baktı. Beyaz bir örtü kaplamıştı her yeri. Çiçekler gitmişti, kelebekler gitmişti. Ama o küçük gül fidanı hala oradaydı. Karın altında, sessizce bekliyordu. Ahmet Efendi düşündü. Bu kış geçecekti. Bahar gelecekti. O fidan büyüyecekti. Belki kendisi göremeyecekti onu çiçek açmış halde. Ama birisi görecekti. Ayşe görecekti. Torunları görecekti. Hayat böyleydi işte. Bir nesil gider, diğeri gelir. Ama giden nesil bir şeyler bırakır arkasında. Tohumlar, filizler, anılar. Emine Hanım o akşam telefon etti. Ahmet Bey, kar yağdı. Yalnız kalma, gel bize akşam yemeğine. Sağ ol Emine Hanım. Ayşe var yanımda. O zaman ikimiz de gel. O akşam üçü birlikte yemek yedi. Sohbet ettiler, güldüler. Dışarıda kar yağıyordu ama içeride sıcaktı. Kış uzun sürdü. Ocak, Şubat. Ahmet Efendi hasta oldu. Grip olmuştu. Yaşlılıkta her hastalık tehlikeliydi. Ama iyileşti. Mart başında tekrar ayağa kalktı. İlk işi, pencereden bahçeye bakmak oldu. Karlar eriyordu. Toprak yeniden görünmeye başlamıştı. Ve o gül fidanı, hala oradaydı. Kışı atlatmıştı. Ahmet Efendi o gün tormuyla birlikte dışarı çıktı. Fidan büyümüştü. Küçük tomurcuklar belirmişti dallarında. Dede bak, çiçek açacak. Evet kızım, bahar geldi. Her şey yeniden başlıyor. O hafta sonunda, okula tekrar gitti. Ayşe'nin sınıfına konuşma yapmaya davet edilmişti. Çocuklara şunları anlattı. Sevgili çocuklar, ben size geçen yılda geldim. Bahardan ve kelebeklerden bahsettim. Bu yıl size başka bir şey anlatacağım. Geçen yıl bahçemdeki gül ağacı bir fırtınada devrildi. Çok üzüldüm. Ama sonra köklerinden yeni bir filiz çıktı. O fidanı diktim, baktım. Kış geldi, endişelendim. Acaba dayanabilecek mi, diye düşündüm. Ama bugün o fidan hala ayakta. Çiçek açmaya hazırlanıyor. İşte hayat da böyle çocuklar. Bazen fırtınalar gelir. Bazen her şey bitiyor gibi görünür. Ama eğer köklerin sağlamsa, yeniden filizlenirsin. Yeniden çiçek açarsın.
Sizden ricam şu, köklerinizi güçlü tutun. Ailenizi, değerlerinizi, öğrendiklerinizi unutmayın. Bunlar sizin köklünüz. Bunlar size güç verecek. Çocuklar alkışladı. Bir çocuk sordu, dede, kökleri nasıl güçlü tutarız? İyi soru. Kökleri güçlü tutmak için, hatırlamalısınız. Nereden geldiğinizi, kim olduğunuzu hatırlamalısınız. Büyüklerinizi dinlemeli, geçmişi öğrenmelisiniz. Ama aynı zamanda geleceğe de bakmalısınız. Dengede olmalısınız. Nisan yağmurlarıyla geldi. Her gün sağanak yağıyordu. Ama her yağmurdan sonra, güneş çıkıyor, bahçe daha da yeşeriyordu. Gül fidanı büyümüştü artık. Küçük bir ağaç olmuştu. Üzerinde pembe tomurcuklar vardı. Bir sabah Ahmet Efendi uyandığında, ilk gülün açtığını gördü. Küçük, pembe, narin bir gül. Ama ne kadar güzeldi. Hemen Emine Hanım'ı aradı. Emine Hanım, gül açtı. Gel, gör. Emine Hanım koşarak geldi. Gülü gördüğünde ağladı. Benim gülüm, rahmetli kocamın gülü, yeniden hayat buldu. O gün kasabadan birçok kişi geldi gülü görmeye. Herkes duymuştu. Fırtınada devrilen gül ağacının fidanı hayatta kalmış, çiçek açmıştı. İnsanlar gülü gördükçe, umutlanıyordu. Bak, ağaç öldü ama filizi yaşadı, diyorlardı. Demek ki her zaman bir umut var. Mayıs ayında okul yine şenlik düzenledi. Bu sefer tema, umut, idi. Ahmet Efendi yine konuşmacı olarak davet edildi. Sahneye çıktığında, elinde gül fidanından kestiği bir dal vardı. Üzerinde bir gül vardı. Sevgili dostlar, dedi. Bu gülü görüyor musunuz? Bu gül, umudun sembolüdür. Geçen yıl anası devrildi. Ama o ölmedi. Toprakta kaldı, kışı bekledi, baharı bekledi. Ve şimdi işte burada, elimde, canlı ve güzel. Biz insanlar da böyleyiz. Düşebiliriz, zorlanabiliriz. Ama toprağımız varsa, köklerimiz varsa, yeniden ayağa kalkarız. Bu yıl sizlere şunu söylemek istiyorum, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayın. Kış ne kadar uzun sürerse sürsün, bahar mutlaka gelir. Gece ne kadar karanlık olursa olsun, sabah mutlaka olur. Ve en önemlisi, birbirimize sarılmalıyız. Tek başımıza zayıfız. Ama birlikte güçlüyüz. Bu gül tek başına bu kadar güzel olabilir miydi? Hayır. Emine Hanım dikti, ben suladım, güneş ısıttı, yağmur suladı. Hepimiz birlikte bu gülü hayata getirdik. Konuşma bittiğinde, herkes ayakta alkışladı. Ahmet Efendi gözlerini sildi. Bu onun belki son konuşmasıydı. Ama ne güzel bir son konuşmaydı. Mayıs ortasında kelebekler tekrar geldi. Bu sefer Ahmet Efendi özellikle dikkat etti. Hangi kelebekler geliyordu? Nereden geliyorlardı? Ayşe ile birlikte kelebekleri saydılar. Sarılar, beyazlar, kahverengiler. Onlarca kelebek vardı bahçede. Dede, bunlar geçen yılki kelebekler mi? Hayır kızım, geçen yılkiler öldü. Bunlar onların çocukları, torunları. Ama onlar nasıl buraya geldiler? Kimse öğretmedi ki yolu. İçgüdü kızım. Kelebekler biliyor nereye gitmeleri gerektiğini. Doğaları biliyor. Ayşe düşündü. İnsanlar da biliyor mu? Bazıları biliyor. Köklerine dönen insanlar biliyor. O gün Selim'den mektup geldi. Güzel haberler veriyordu. Can, Türkçe öğrenmeye devam ediyormuş. Defne, ileride Türkiye'de üniversite okumak istiyormuş. Gördünüz mü hocam, yazıyordu Selim. Çocuklar köklerini aradı. Geçen yaz onlar için bir dönüm noktasıydı. Artık nereden geldiklerini biliyorlar. Ahmet Efendi mektubu okurken gülümsedi. Demek ki yaptığı şeylerin bir anlamı varmış. Demek ki verdiği emekler boşa gitmemişmiş. Haziran geldi. Okullar kapandı. Ayşe tatile girdi. Ahmet Efendi onunla birlikte tepelere çıkmaya karar verdi. Kasabanın dışındaki tepeler, çocukluğundan beri en sevdiği yerlerdi. Oradan tüm kasaba görünürdü. Evler, yollar, tarlalar. Ama bu sefer çıkmak zordu. Bacakları ağrıyordu. Nefes nefese kaldı. Dede, yoruldun mu? Dönsek mi? Diye sordu Ayşe endişeyle. Hayır kızım, çıkacağız. Sadece yavaş gideceğiz. Sonunda tepeye vardılar. Oturdular, dinlendiler. Ahmet Efendi etrafına baktı. Ne kadar değişmişti her şey. Eskiden burada ağaçlar yoktu. Şimdi çam ormanı olmuştu. Eskiden kasaba çok küçüktü. Şimdi büyümüştü. Ama bazı şeyler değişmemişti. Gökyüzü hala aynı gökyüzüydü. Kelebekler hala uçuyordu. Çiçekler hala açıyordu. Ayşe, dedi, ben öldükten sonra, bu tepeye gelir misin? Ayşe şaşırdı. Dede, neden öyle konuşuyorsun? Çünkü bu doğal kızım.
Ben yaşlandım. Bir gün gideceğim. Ama sen genç kalacaksın. Ve buraya geldiğinde, beni hatırlarsın. Ayşe ağlamaya başladı. Sen ölmeyeceksin dede. Ahmet Efendi torununun saçını okşadı. Ölmek kötü bir şey değil kızım. Doğanın bir parçası. Kelebekler gibi. Onlar da ölüyor ama yerlerine yenileri geliyor. Ağustos ayında Selim yine geldi. Bu sefer yalnızdı. Çocuklar bir kampta kalmıştı. Hocam, sizinle özel konuşmak istiyorum, dedi. Buyur evladım. Ben düşünüyorum. Belki Türkiye'ye dönmeliyim. Amerika'da her şeyim var ama yine de eksik hissediyorum kendimi. Ahmet Efendi şaşırmadı. Anlıyorum. Ama kolay bir karar değil. Biliyorum. Eşim de istemiyor. Çocuklar da alıştı oraya. Ama ben burada olmalıyım gibi hissediyorum. Selim, sana bir şey söyleyeyim. Ağaçlar topraklarında büyür. Ama bazen tohumları rüzgar uzaklara götürür. Orada yeni ağaçlar yetişir. Sen de öylesin. Sen Amerika'da yeni bir ağaç oldun. Kökün burada ama dalların orada. Yani dönmemeli miyim? Hayır, öyle demiyorum. Diyorum ki, sen hem burayı hem orayı taşımalısın kalbinde. Belki dönmezsin. Ama çocuklarını buraya getirmeye devam edersin. Böylece onlar da iki yerde yaşar. Selim düşündü. Haklısınız. Belki de önemli olan, sadece fiziksel olarak nerede olduğun değil, kalbinde ne taşıdığın. Aynen öyle evladım. Eylül geldiğinde, Ahmet Efendi biraz üzgündü. Yaz bitiyordu. Kelebekler gidiyordu. Yapraklar sararmaya başlamıştı. Ama aynı zamanda huzurluydu. Güzel bir yaz geçirmişti. Sevdikleriyle vakit geçirmişti. İyi şeyler yapmıştı. Emine Hanım bir gün geldi. Ahmet Bey, torunlarım geliyor. İstanbul'dan geliyorlar. Yıllar sonra. Çok güzel. Ne zaman? Gelecek hafta. Çok heyecanlıyım. Gerçekten de gelecek hafta, Emine Hanım'ın iki torunu geldi. Biri üniversite öğrencisiydi, diğeri liseye gidiyordu. İkisi de büyük şehirde doğmuştu, kasabayı pek bilmiyorlardı. Ahmet Efendi onları davet etti. Bahçede çay içtiler. Gençler etraflarına şaşkınlıkla bakıyordu. Burası çok sakin, dedi üniversiteli torun. İstanbul'da sürekli gürültü var. Alışırsınız, dedi Ahmet Efendi. Sessizlik de güzeldir. Burada ne yapıyorsunuz, diye sordu küçük torun. Yaşıyoruz, yürüyoruz, konuşuyoruz, düşünüyoruz. Bazen bir şey yapmamak da bir şey yapmaktır. Gençler anlamadılar ama saygıyla dinlediler. Modern dünyanın çocuklarıydı onlar. Her şeyin hızlı, eğlenceli, uyarıcı olmasını bekliyorlardı. Ama 3 gün sonra, ayrılırlarken, şunu söylediler, aslında burası kötü değilmiş. İnsan kendini buluyor gibi. Emine Hanım mutluydu. Geldiler, gördüler. Artık unutmazlar. Ekim ayında Ahmet Efendi hastalandı. Bu sefer daha ciddi bir hastalıktı. Hastaneye kaldırıldı. Ayşe ve annesi yanındaydı. Doktorlar testler yaptı. Sonuçlar iyi değildi. Kalp problemi vardı. Kaç yaşındasınız, diye sordu doktor. 64. Anladım. Ameliyat yapabiliriz ama riskleri var. Ne kadar zamanım var ameliyat yapmazsak? Doktor duraksadı. Birkaç yıl. Belki 5, belki 10. Ahmet Efendi düşündü. Ameliyat riskli ama yapmasa da yaşayabilirdi birkaç yıl. Ameliyatı yapmayacağım, dedi. Ama dede, diye bağırdı Ayşe. Kızım, ben yeterince yaşadım. Güzel bir hayatım oldu. Şimdi riski göze almak istemiyorum. Olduğu gibi yaşamak istiyorum. Annesi ağladı. Baba, olmaz. Ameliyat ol. Hayır. Benim kararım bu. Sizden ricam, bunu kabul edin. Sonunda aile kabul etti. Ahmet Efendi hastaneden çıktı, evine döndü. Kasım ayında Ahmet Efendi birçok mektup yazdı. Eski öğrencilerine, dostlarına, ailesine. Her mektuba şunu yazdı, hayatım boyunca tanışmak benim için bir onur oldu. Bana kattıklarınız için teşekkür ederim. Selim'e özel bir mektup yazdı. Sevgili Selim, sen benim en başarılı öğrencilerimden birisin. Ama başarının sadece kariyer değil, hayattır. Sen iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir insan oldun. Bundan daha büyük başarı olamaz. Sana son bir öğüdüm var, köklerini unutma. Ama dallarını da geniş tut. Sen hem buraya hem oraya aitsin. İkisini de kucakla. Çocuklarına burayı göstermeye devam et. Onlar iki dünyanın arasında köprü olacaklar. Bu çok değerli bir şey. Sana uzun, mutlu, anlamlı bir hayat diliyorum. Hocana, Ahmet Efendi, Emine Hanım'a da bir mektup yazdı. Sevgili Emine Hanım, yıllardır komşuyuz. Birbirimize destek olduk.
Seni kardeşim gibi görüyorum. Gül fidanını bana vermene çok sevindim. O fidan bizim dostluğumuzun sembolü. O yaşadıkça, biz de anılacağız. Sağlıcakla kal. Torunlarınla vakit geçir. Onlar senin baharın. Ahmet. Aralık ayında yine kar yağdı. Ahmet Efendi pencereden bakıyordu. Bahçe yine beyaza bürünmüştü. Ama bu sefer korkmuyordu. Biliyordu ki bahar gelecekti. Kelebekler gelecekti. Hayat devam edecekti. Gül fidanı karlı altındaydı. Ama güçlüydü. Bu kışı da atlayacaktı. Ayşe yanına geldi. Dede, sana bir şey sormak istiyorum. Sor kızım. Sen pişman olduğun bir şey var mı hayatında? Ahmet Efendi düşündü uzun uzun. Elbette var, hata yapmadık insan olmaz. Ama genel olarak hayır, pişman değilim. Çünkü elimden geleni yaptım. Dürüst yaşadım, sevdim, öğrettim. Peki şimdi neler hissediyorsun? Huzur ve minnet. Böyle bir hayat yaşadığım için minnettarım. Ayşe dedesine sarıldı. Sen en iyi dedesin. Sen de en iyi torunsun. Yılbaşı gecesi aile toplandı. Ahmet Efendi'nin kızı, damadı, Ayşe. Hep birlikte akşam yemeği yediler. Ahmet Efendi sağlığına kadeh kaldırıldığında, bir konuşma yaptı. Sevgili ailem, bu yıl benim için özel bir yıldı. Hastalandım ama iyileştim. Eski öğrencilerle buluştum. Sizlerle vakit geçirdim. Ve bir şey anladım, hayatın anlamı, bıraktığımız izlerdedir. Ben öğretmen oldum, ama asıl öğrenen ben oldum. Siz bana hayatı öğrettiniz. Yeni yılda dileğim şu, birbirimizi seven, kollayan bir aile olmaya devam edelim. Çünkü en sonunda, önemli olan sadece budur. Herkes alkışladı. Gözler yaşlıydı ama mutlulardı. Gece yarısı, dışarıda havai fişekler patladı. Ahmet Efendi pencereden baktı. Renkli ışıklar gökyüzünü aydınlatıyordu. Yeni bir yıl başlıyordu. Yeni bir çevrim, yeni bir bahar gelecekti. Son.